Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle zigzag model kenarları renkli bir file cep çanta öreceğiz. Gerçekten çok şeker bir çanta oldu. İstediğiniz renkle kombinleyebilirsiniz. Ben bu şekilde natürel renk ve kenarında turuncu renk kullandım. Ne kadar ip gitti bilmiyorum inanın arkadaşlar ama çok az bir ip kullandığımı söyleyebilirim. Şöyle göstereyim çanta modelimi. Bakın filelerimi zikzak halinde ördüm. Bu görüntü benim çok hoşuma gittiği için bu şekilde ördüm. Sizler normal filenin kenarına da bu motifi işleyebilirsiniz. Tığ olarak da 3 numara tığ kullandım. İpim gerçekten çok inceydi benim. Elimde çok sıkı olmadığı için ben 3 numara tığla örmeyi tercih ettim. Şöyle iki ayrı parçalar ördüm. Bakın bunları şimdi turuncu ipimle birleştireceğim. Bu arada birleştirmiş olduğum ipimin kalınlığı çok da önemli değil. Direkt şimdi başlangıcına geçiyorum. Burada sıkı bir düğüm atıyorum arkadaşlar. Ve zincirimi çekiyorum. İstediğiniz uzunlukta zincir çekebilirsiniz. Çantanız ne kadar kalın olmasını istiyorsanız biraz daha uzun zincirler çekebilirsiniz. Ben burada 29 adet zincirimi çektim. Çünkü 13 adet boşluklarım olmasını istiyordum. Bu benim için yeterli arkadaşlar. Bu çantalara Plus telefonlarda sığıyor gayet. Gerçekten normal cep çantalardan biraz daha geniş ve uzun bir çanta modeli. O yüzden bu boyutta yapmanız tavsiyemdir eğer ki cep çanta örüyorsanız. Şimdi ben hızlıca şöyle 29 zincirimi çektim. Ve şöyle 4 adet zincir sayıyorum. 5.'ye tığımı batıp ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi bakın ilk boşluğumu oluşturmuş oldum. 5. zincirime batarak ilk boşluğumu oluşturdum. Ve bir zincir çekiyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Bir sonraki boşluğa ikili trabzanımı örüyorum. Bu sırayı şimdi arada bir boşluk, bir zincir, ikili trabzan örerek sıranın sonuna kadar 13 boşluk olana kadar hızlıca örüyorum. Arkadaşlar bakın son kısma kadar geldim. Şimdi üstü geçişi sağlamak için 4 adet zincir çekiyorum. Ve ters çeviriyorum. Bu arada benim artan birkaç zincirim var. Ben video çekiminde biraz fazla zincir çekmiştim. O kısmı aldırış etmeyin lütfen. Şimdi zigzag modelini vermek için bakın şu şekilde tığımı battığım yere size yakından göstermek istiyorum. Normal ara boşluğa değil de bakın bir zincir çektim. Bir sonrakine trabzanın tepesinden batıyorum. Bakın şuradaki boşluğa değil, trabzanımın şu bakın burası tepe kısmı. Arkadan baktığımızda trabzanın tam ortası oluyor. Trabzanın tam ortasından tığımı geçiyorum. Bu şekilde zigzag modelini oluşturmuş oluyorum. Normal boşluklara batmıyorum. Bir zincir çekiyorum. Trabzanımın orta kısmı yani şurada görünen çizgi kısmının içerisinden batarak trabzanlarımı örüyorum. Bakın tam şu kısım. Şöyle bir boşluk görünüyor alt kısımda, alt çapraz kısımda. İkili trabzanımı battım, bir zincirimi çektim. Tekrar o boşluğa battım. Bu şekilde her sırada aynı işlemi tekrarlıyorum. Ters çevirdiğimde yine trabzanımın orta kısımlarından batarak zigzag modeli vermeye çalışıyorum. Yine dilerseniz sizler trabzanın direkt tepe noktasından batarak normal file çanta örebilirsiniz. Şimdi sıranın sonuna kadar bu şekilde aralarda bir zincir çekerek boşluklarımı oluşturmaya devam ediyorum. Bakın son kısımdayım. Son kısımda 4 tane zincir, 5 tane zincir bırakmıştım. Bir boşluk atlıyorum ve bir sonraki kısımdan trabzanımı örüyorum. Yine 4 zincir çekiyorum ve ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi zikzaklarım oluşmaya başladı. Bir sıra daha ördüğümde tam net modeli görebileceksiniz. Bakın trabzanımın orta kısmından batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum ipimi. Ve trabzanımın şurada görünen boşluktan tığımı geçirip trabzanımın ortasından geçiyorum.
Evet, bu şekilde filelerimizi oluşturuyoruz. Yine bir zincir çektim, tığıma doladım. Bir sonraki trabzanın orta noktasından battım. Şimdi arkadaşlar bu şekilde filemizi oluşturalım. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim ve daha sonra çantamızı birleştirmeye beraber geçelim. Evet arkadaşlar, 13 adet sıralarda ördüm. Bakın şöyle bitiş noktalarımı tepede tutarak motiflerimi birleştiriyorum. Ve bu kısmı şöyle düğüm atıyorum ki elimden kaymasın diye. Tabi böyle bir kuralımız yok arkadaşlar. Ben video çektiğim için elimden kaymasın diye rahat bir çekim yapabilmek için bağladım. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Ve ilk boşluğuma şöyle 3 adet zincirimi çektim. İpimi arkada yürütmüyorum arkadaşlar. Tepe kısmında bir sık iğne çevrelememizde arkada kaybedeceğim onu. Burada yürütmeyelim ki arkada çirkin görüntü olmasın. Şimdi ilk boşluğuma 8 adet ikili trabzan örüyorum. 3. trabzanımı ördüm. 4 5 tane oldu. Bu arada bu boşluklara 5 ya da 6 trabzan da örebilirsiniz. Ben biraz dalgalı model sevdiğim için çok fazla örmeyi tercih ettim. 8 tane ördüm ama 8 de biraz fazla gelmiş olabilir sizlere. Dilerseniz 6 adet trabzan örerek bırakabilirsiniz. Şimdi bir diğer boşluğa hemen sık iğne ile bağlıyorum bu trabzanları. Bir sonraki boşluğuma yine tığıma ipimi doladım. Ve ilk trabzanımı bu şekilde batıyorum. Tekrar doladım, battım boşluğa. Önce ilk ikisini, sonra ikisini çektim. Bu şekilde yine bu boşluğa da 8 tane ikili trabzan örüyorum. 3 4. ikili trabzanım. Bakın 5. ikili trabzanımı battığımda çok hoş durmuyor. 6.'yı battığınızda biraz daha bu yelpaze görüntüsünü elde edebilirsiniz. 6'dan sonra birleştirebilirsiniz. Ben birazcık boşlukları zorladım ve 8 tane sığdırdım arkadaşlar. Hemen şimdi bir sonraki boşluğuma sık iğneme batıyorum. 8 tane örmemin sebebi şu yelpaze görüntüsünü kazanmak. Evet, gördüğünüz gibi bakın çantamız birleşiyor bu şekilde. Şimdi sık iğne battım. Hemen bir yanındaki boşluğuma yine ikili trabzanlarımı öreceğim. 8 tane öreceğim. Bir sonraki boşluğa sık iğne yapacağım. Bir sonraki boşluğa 8 trabzan öreceğim. Bir sonraki boşluğa sık iğne öreceğim. Hep bu şekilde sıra sonuna kadar tekrarlayarak ilerleyelim. Köşe kısımda farklı bir yöntem size göstereceğim. Bakın arkadaşlar, köşe kısmına geldim. Köşemde bakın şuradaki köşe noktama 8 tane ikili trabzanımı örüyorum. İpleri arkada yürütüyorum. Bu şekilde 8 tane ördüm. Hemen yanındaki boşluğa değil de bakın bir sonraki boşluğuma sık iğne ile bağlıyorum. Bunu çantanın alt kısmında bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü alt kısmında bir sık iğne bir trabzan yaparsak çok fazla artış oluyor. Bunu denediğim için sizlere bu şekilde gösterdim. En doğru şekilde bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Şimdi direkt bir boşluk bırakıyorum, yine bir sonrakine ikili trabzanlarımı örüyorum. Yine 8 tane örüyorum bu sırada.
Evet, bakın bir boşluk bırakıyorum. Bir sonraki boşluğuma sık iğne ile bağlıyorum. Daha sonra yine bir boşluk bırakıyorum. Bir sonraki boşluğa 8 tane ikili trabzanlarımı örüyorum. Bu şekilde ilerletiyoruz arkadaşlar. Bakın son kısımdayım. Son sık iğnemi batmışım. Bir boşluğumu bırakıyorum ve yine köşe kısmındayım. Köşe kısmına 8 tane ikili trabzanımı örüyorum ve daha sonra döndüğümde normal bir şekilde bir sıra sık iğne, bir sıra trabzanlarımı örerek çantamı devam ettiriyorum. Bu işlemi sadece alt kısımda yaptık. Şimdi bu kısma 8 trabzanımı örerek aynı işlemle devam edeceğiz. Evet, şöyle 8 trabzan ördüm ve hemen yanındaki boşluğa, bakın boşluk atlamıyorum artık. Yanındaki boşluğa sık iğnemi yaparak devam ettiriyorum. Ve yine boşluk atlamıyorum. Hemen yanındaki boşluğuma, şöyle ayarlıyoruz bu arada. Hemen yanındaki boşluğuma 8 tane trabzanımı örüyorum. Diğer köşede ne yaptıysam burada da aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Şimdi hızlıca çantamın başlangıç kısmına doğru ilerliyorum. Çantam artık birleşti. Gördüğünüz gibi çok güzel çantalar elde edebilirsiniz. İstediğiniz renklerle kombinleyebilirsiniz. Şimdi tekrar şöyle size göstereyim. 8 tane ikili trabzanımı örüyorum. Boşluk bırakmadan hemen yanındakine sık iğnemi batıyorum. Bu şekilde hızlıca örelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, son boşluğumdayım. Son sık iğnemi batmışım. Yine köşe kısmıma yelpaze modelimi denk getirdim. Ve köşeme de 8 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra çantamızı çevreleyeceğiz sık iğnelerle. Şöyle hızlıca, burada hızlıca örüyorum ikili trabzanlarımı. Evet, gördüğünüz gibi 8 tane ikili trabzanımı şu an ördüm. Şimdi bir diğer boşluğa artık karşıdaki kısmı almadan tekli bir şekilde sık iğnemi batıyorum tepe noktaya. Her boşluğa 2 tane sık iğne örüyorum arkadaşlar ben. Bakın bir sonraki boşluğuma geldim. Oraya da 2 tane sık iğne örüyorum. Bu şekilde bütün boşluklara 2 tane sık iğne örerek çantamın ağız kısmını çevreliyorum ki daha güzel dursun diye. Şimdi şöyle hızlıca sık iğnelerimizi köşe kısmına kadar batalım. Karşıya geçmeyi size göstereceğim arkadaşlar. Hızlıca sık iğnelerimizi örüyoruz. Bakın son boşluğa kadar geldim. Son boşluğuma da şöyle sık iğnemi batıyorum. Bir tane daha battım. Bakın şimdi karşıya geçişi şöyle göstereyim size. İpimi uzattım. Ve şu yelpazemin hemen dip noktasındaki boğumdan ipimi alıyorum. Bu şekilde bir geçiş yaparsak daha güzel duracaktır çantamız. Sıkılaştırdım ve hemen yanındaki şu ilk boşluğa ipimi arkada yürüterek, bırakmış olduğum iplerimi hatırlıyorsunuz. Onları arkada yürüterek sık iğneler öreceğim. Burada biraz zorlanıyorum arkadaşlar. İplerim çok fazla olduğu için. Onları iyice çekersek altta görüntü vermemiş oluruz. Bu şekilde bu köşeye de 2 tane sık iğne batacağım. Ve geri kalan diğer boşluklara 2 sık iğne batarak çantamı çevrelemiş olacağım. Gördüğünüz gibi geçiş gayet güzel oldu. Şimdi diğer kısma kadar sık iğnelerimi batarak ilerliyorum. Arkadaşlar bakın son boşluğuma kadar geldim. 2 tane sık iğnemi battım. Yine aynı işlemi yapıyorum. İpimi uzattım burada. Karşı yelpazemin hemen başlangıcındaki kısmından birleştirip zincirimi çekiyorum. Bu şekilde çevrelemiş oldum çantamı.
Şimdi burada zincirlerimi çekerek çantamın kulpunu oluşturacağım arkadaşlar. Zincir uzunluğunu vermiyorum çünkü kaç tane çektiğimi bilmiyorum, saymadım açıkçası. Ama kendi omuzunuzda deneyerek istediğiniz uzunluğa getirebilirsiniz. Bakın şöyle bir uzunluk, göz kararı. Şöyle zincirlerimi çektim. Bir 5 tane daha zincir çekiyorum ve diğer karşı kısımdan tığımı şöyle geçireceğim ve bir kaydırma yapıyorum. Şimdi zincirimi çektim. 2 zincirimi çektim. Bir sonraki boşluğa ikili trabzan ördüm. Bir zincir çekiyorum, bir boşluk bırakıyorum. Bir sonraki kısma ikili trabzan örüyorum. Kulp kısmını da bu şekilde file olarak ördüm arkadaşlar. İsterseniz daha ince bir kulp örebilirsiniz veya deri kulplar kullanabilirsiniz. Ben şimdi hızlıca sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum. Bakın arkadaşlar, son kısma geldim. Yine bir zincirimi çekiyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Ve bir sonraki kısma ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çektim. Şimdi son kısma bakın, bir boşluk atladım. Son kısma şu şekilde battım. İkili trabzanımı ördüm. Ve şimdi burada bakın 3 tane zincir çekiyorum ki trabzan görüntüsünü verebilmek için. Çektikten sonra ipimi çıkartıyorum ve şuradaki tepe noktasından direkt ipimi alıyorum. Bu şekilde bir bitiş sağlıyorum arkadaşlar. Görüntünün karşı tarafla aynı olabilmesini sağlamak için. Bu taraftan da ipimi geçirdim ve artık ipimi içerlerde düğümleyerek gizleyebiliriz. Uygun yerlerden hızlıca şimdi saklıyorum ipimi. Gördüğünüz gibi çantamız bitti arkadaşlar. 1 saatimizi bile almayacak bir model bu gerçekten. Çok hızlıca örülebiliyor. Kulp kısmı da bu şekilde çok güzel görünüyor. Gerçekten ben çok beğendim. Sizlere de göstermek istedim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşça kalın.